Hepinize merhabalar. Önümde bugün tekrardan bir kaz var. Geçenlerde Kars'tan bir tane kuru kaz getirtmiştim. Onu da suda haşlayarak sonra da böyle pilav üzerine güzel bir sunumla yapmıştık. Açıkçası çok güzel oldu. Evdeki herkes, o gün kalabalıktık biraz. Herkes çok beğendi. Tabi biraz bereketsiz ama lezzeti gerçekten güzel. Kars'tan taze şekilde getirtme imkanı ben kendi adıma bulamadım. Bir iki kişiye sordum ama yolda bozulur falan diye açıkçası o riske giremedik. Şimdi bugün Bursa'da bir abimizin vasıtasıyla bir yerden bir kaz buldum. Açıkçası ilk defa alıyorum. İlk defa deneyeceğim. Tecrübem olan bir iş değil arkadaşlar bu kaz. Çünkü hem fiyat itibariyle hem de bulunabilme zorluğu itibariyle hani böyle çok sık sık yapıp deneyim sağlayabildiğim bir et değil açıkçası. Hani bir tavuk gibi değil. Hani bir kere bozarsın, ikinci de yaparsın. Bu öyle bir şey değil. Bozduğu zaman da biraz acıtır. Kazı bu Samsun'da veya işte Kars'ta da yapıyorlar aynı şekilde. Şöyle boynundan asıp ateşin karşısında pişiriyorlar. O haliyle yapmak isterim ama benim elimdeki düzenek ona uygun değil. Yani bunu ateşin karşısına asabileceğim bir düzeneğim yok. Aklıma benim smoker geldi. Hani smoker'da yapsam dedim ama bu da şöyle boynuyla koyduğunuz zaman mesafe çok az. Açıkçası şimdi cesaret edemedim. Yağlı bir hayvan, çabuk yanacaktır dışı. Videolardan izlediğim kadarıyla mesafenin biraz fazla olması gerekiyor. Biz orada o mesafeyi kurtaramayabiliriz. Şimdi ben bugün bunu çevirmede yapmak istiyorum arkadaşlar. En azından hani tavuktan tecrübem var. Bir kere bunu yapmış olayım, tecrübe edeyim. Belki eğer hani bu sefer becerebilirsem bir kere de belki smoker'da şöyle asarak da deneyebiliriz. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ben bunu abiden taze istedim. Fakat kendisi dedi ki Mustafa çok taze olduğu zaman yağları biraz böyle cıvık cıvık oluyor dedi. Biz kendimize de yaparken bu arada bu adam satmıyor normalde. Hani kendisine kadar besliyor. Bir küçük çiftliği var. Orada bakıyor. Biz de hafiften tuzluyoruz ki şöyle bir eti derisi sıkılaşsın. Ama hani bir Kars'taki gibi tamamen tuz koymuyoruz. Hafif bir tuz atıyoruz. Bir gün açıkta bekletiyoruz. Yani yarı kuru gibi olmuş oluyor aslına bakarsanız. Bu şekilde biz daha iyi performans aldık dedi. Dediğim gibi tecrübem yok. Şimdi bugün elimde böyle bir kaz var. Yarı tuzlanmış diyebileceğimiz ama eti taze yani. Şöyle görebileceğiniz gibi hani et kuru değil. Hala kırmızı hatta kara et. Ben bunu şöyle dışından baştan bir çeşmenin altında bir güzel suyla yıkayacağım. Kurulayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle güzelce yıkadım bunu. Şöyle hatta bıçağın tersiyle üzerindekileri de aldım. Şöyle bakın. Gayet rengi güzelleşti. Ben bugün az önce bahsettiğim gibi bunu çevirme yapmak istiyorum. Bunu bu şekilde koyduğum zaman şu boyun sıkıntı. Ya bu boyun kısmı biliyorsunuz hani kuzuda da gerdanın kısmı bu kafayı taşıyan, hareket eden ve yük taşıyan bir kası olduğu için bu kısımlar daha böyle sert yapıda olur. O yüzden de bugün ben bu boynu kullanmayacağım. Şuradan boynu haşlayarak belki bir tavuğun içine falan hani atıp kullanabiliriz bunu. Bu kısım tamam. Geçen seferki o kaza dokunduğum zaman böyle bütün ellerim gerçekten yağ oluyordu. Açıkçası bunda o hissi bulamadım. Şöyle kanatlarından ve bacaklarından şöylece bağladım. Şu haliyle gayet muntazam duruyor gördüğünüz gibi. Hani kanatlar şuradan açılmayacağı için hem altları da şöyle pişmiş olacak. Bu taraftan şöyle oturttuk. Şimdi bu taraftan da oturtalım şunu. Gayet güzel dönüyor. Bu burada birazcık beklesin. Biz bu arada mangalı yakmaya geçelim. Bugün öyle tahmin ediyorum 2 saat kadar sürecek işimiz. O yüzden şöyle daha kuvvetli yanan yeşil kömürlerden kullanacağım. Bunlar 5 saat yanma süresine sahip. Yani istediğim kadar uzatabilirim.
Eğer ki erken biterse de havalandırmayı kesip tekrar kullanabilirim kömürleri. Ama çok aşırı yüksek sıcaklık istemiyorum ki dışı kızarıp içi çiğ kalmasın diye. O yüzden de tam kovayı doldurmayacağım. Şöyle 3'te 2'si gibi olacak kovanın. Evet, bu kadarı yeterli olacaktır tahmin ediyorum. Çok olduğu zaman ateşle uğraşmak daha zor oluyor. 2 tane tutuşturma küplerinden koydum. Kömürlerimi de üzerine bırakıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra öyle tahmin ediyorum hazır olacaktır. İsteyen dışına başka baharatlar da koyabilir. Yani bunun lezzetini düşüreceğini düşünmüyorum. Ama yani şöyle kazın hani kendi lezzetini bir almak istiyorum açıkçası. Gerekirse sonradan ekleriz baharatı. O yüzden ben bugün sadece şöyle çekilmiş Himalaya tuzu kullanacağım. Herhangi bir tuz kullanabilirsiniz bu arada. Şu an için işimiz tamamdır. Artık mangala geçebiliriz. Yaklaşık olarak 15 dakika oldu. Bu şekilde mangal biraz ısınana kadar bekliyorum. Şöyle birkaç dakikadan beri ısındı. Şu an tam bakın istediğim seviyelerde. Şöyle göstereceğim. Umarım görünüyordur. Bakın. Şöyle göstereceğim. Tam 180 derece. Arkadaşlar kaz yağlı bir hayvan bildiğiniz gibi. O yüzden yağı ve suyu akacak. Bizim bu yağa ve suya da açıkçası ihtiyacımız var. Çünkü çok kıymetlidir. Ben o yüzden şöyle bir borcam kullanacağım bugün. Bu şekilde kömürlerin arasına koydum. Kazımı getiriyorum. Şöyle kaza denk geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi artık çevirmeye başlatıyorum. Kapatıyorum. Arkadaşlar an itibariyle 20-25 dakika kadar oldu. Bakın derece yükseldi. Şu an 200. Havalandırmayı şöyle kısıyorum. Alt havalandırmayı da yarım açıyorum. Şu an buradan çok fazla göremiyorsunuz ama kazın durumu bu. Gördüğünüz gibi güzel renk almaya başladı. Yağı alta damlıyor. Üşütmeyelim. Kapatalım, devam et. Oh, acayip kokular geliyor ha. Vay 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 vay. Dışı gayet güzel kızardı. Şu an bakalım halen daha dışı yağlı. Bir sıcaklığını kontrol etmek istiyorum ne alemde diye. 72-73 derecelere gelmiş. Biraz daha şöyle derine batıralım. Evet, şu an şöyle görünüyordur herhalde. 71 derece. 71-72. Bir de şöyle butundan bakalım. Butlar da 90 üzerine çıkmış. Artık şu an bu pişmiş arkadaşlar. Yani daha fazla pişirmenin alemi yok. Şöyle altında gördüğünüz gibi bolca yağ var. Bu yağlarla şöyle üzerinden geçeceğim. Normalde bunu dik astıkları zaman bunu devamlı yapıyorlar. Ama biz zaten bu şekilde çevirdiğimiz için yağlar aslında hiçbir zaman terk etmiyor. Yani her zaman şu an görebileceğiniz gibi her yeri nemli oluyor. Bir 5 dakika daha tutacağım. Ondan sonra alacağım. Kazımızın son durumu budur. Gerçekten çok güzel oldu. Üzerinin ne kadar yağlı olduğu herhalde görünüyordur. Bunu artık içeri götürebiliriz. Bunları israf etmiyoruz. Şimdi bunları, pideleri buna banacağız. Bunu da alıyorum içeri. Şunu kapatalım. Üstten ve alttan havalandırmaları tamamen kapatıyorum. Bu şekilde kömürler sönecek, tekrar kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar.
Kazımız gayet güzel pişti. Şimdi arkadaşlar geçenlerde de bir kaz yapmıştık biliyorsunuz. Onu da babamla beraber tatmıştık. Gerçekten çok güzeldi ama. O farklıydı. Böyle kuru kazdan yaptığımız için önden haşlamak durumunda kalmıştık. Bunu haşlamadan denedim. Açıkçası ilk defa böyle yaptım. Şimdi beraber iyiyse iyi kötüyse kötü yorumumuzu yapacağız. İşte bu bir rosto. Yani bir kızartma işlemi diyebiliriz buna. Kendi yağında çevirme esnasında o yağ aslında devamlı olarak eti nemli tutuyor. Yani şöyle yatay çevirmenin avantajı bu. Normalde bunu bu şekilde dik çeviriyorlar. Fakat dik çevirdiğiniz zaman yukarıdan akan aşağı iniyor ve alta damlıyor. O yüzden devamlı yağlamak istiyor. Ama böyle çevirdiğiniz zaman bu yağlar devamlı olarak hiç durmadan döndüğü için aslına bakarsanız çok fazla yağlama ihtiyacı hissetmiyor. Hatta az ne var? Görebileceğiniz gibi çok da fazla da bir yağ çıktı sayılmaz. Geçen sefer kuru yufka kullanmıştım. Samsun'dan bazı kardeşlerimiz yazmış. Abi biz biraz daha kalın ama taze yufka kullanırız. Benim burada bulabildiğim şu tandır ekmeği. Bunu da şöyle Oy oy oy. Çok iyi. et eridine banacağız bunu da. Bu diğeri gibi böyle lime lime olmayacak. Bu biraz daha dediğim gibi rost olduğu için daha sert olacak bunun eti. Ama geçen seferki videoda özellikle bunu yazanlar olmuştu. Yani bunun etinin biraz sert olması lazım. Öyle daha lezzetli oluyor diye. Açıkçası o yorumların üzerine tekrar bu kazı sipariş ettim. Yoksa öyle bir niyetim yoktu. Şuradan şöyle bir bismillah. Koparalım ya, koparalım Öyle ya. kopmaz bu. Valla. Tabii kopmaz. Yani bak şöyle Ha. alayım ama bak görüyor musunuz? Kopmaz. Çünkü o şekil olabilmesi için Oy 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 oy. aman 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 yağa bak. Vay 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 gözükmüyor şimdi oradan ama. Şuradaki yağları görüyor musunuz? Şuraya bakın. Lan hayatımda ilk defa yiyeceğim ben Mustafa. He? İlk defa yiyeceğiz kaz. Kaz yedik ya geçen gün. Yedik ama böyle kaz. Evet böyle ben de ilk defa yiyeceğim. Şimdi hacım şöyle bir tane but. Bir de şöyle göğüs etinden bir deneyelim. Ete bak ya. Dil gibi ya Mustafa. He? Dil gibi et var ha. Hemen şöyle sulara bak, sulara bak. Çok şuna. sulu. Görüyor musunuz suları? İnşallah gözüküyordur. Acayip su böyle birikiyor. Bunu bu sefer böyle yiyeceğiz hacım. Şöyle buyurun sana biraz böyle üstüne banalım. Bu benim işim. Bunu ama tatalım mı ya Mustafa? He? Tatalım mı baştan? Tatacağız. Şimdi şöyle bir kendimize Ya bu hakikaten hazırlayalım. senin dediğin gibi olmuş bu ya böyle. Tabii tabii. Bismillah. Ya bu böyle lime lime değil arkadaşlar. Böyle oluyormuş bu. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim. biz ilk defa yiyeceğiz ama bakalım şöyle bir boş boş. Arkadaşlar müsaadenizle şöyle tadıyoruz. Sert bu ya. Nasıl bir şey bu? Vallahi ben Arkadaşlar bu sert bir şey ya. aynen. Yani şu an normalde olması gerektiği yere kadar pişirdik. Yani bu baya baya hani dişe geliyor gibi değil bayağı bildiğin. Arkadaş bu sert var ya. yani. Bu var ya. Bir yürek. Yürek eti gibi. Kıvam olarak mı diyorsun? Aha. Yürek eti gibi. Evet yani bayağı bildiğin çiğnemek istiyor yani. Evet. Benim açıkçası ben çok alışık olduğum bir şey değil bu. Şimdi bu göğüs etiydi tattığımız. Birer parça da buttan tadalım mı baba? Tatalım ya. Şöyle. Dur gel bismillah. Arkadaşlar bir lokma da şundan tadacağım. Yani gayet sulu. Et pişti fakat anladığım kadarıyla bu yapısı itibariyle böyle. Bir de şunu tadayım. Geçen sefer yaptığın arkadaş lime lime bir Tandır şeydi. gibi. Bal gibiydi. Evet tandır gibiydi. Şimdi o kurutulmuştu sana geldi. Evet. Bu Bu taze. taze geldi. Evet. Bunun şeyi var mı onu sen denebilirsin. Ama arkadaşlar alır yapar mıyım? Bu da 200 lira vermiş. Buna da Evet, 200 bu lira da 200 vermiş. lira. Hem de tanıdık birinden almış. Ben yapmam. Ben şimdi arkadaşlara benim yemek olarak
Bunu senin yaptın ya bulgur pilavına. Tavuktan yapacağım Tamam. Mustafa. Tamam. Bak bu insanlar eğer parmaklarını yemesin, bak oğlum yemesin hem de bedava. Evet. Hem de bedava. 20-25 liraya işi bitireceğiz hepsini. Ailece yiyecekler. Ben şahsen buna bu parayı vermem. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sen verir misin bilmem. Yok. Ben de şöyle söyleyeyim. İlk defa yiyorum. Doğru yapıp yapmadığım konusunda açıkçası hani bildiğim kadarıyla yaptım. %100 hani ya yaptım muhteşem şudur budur öyle bir şey yok bizde biliyorsunuz. Teknik olarak etin normalde pişmesi gereken bir derece var. Yani etin Pişti zaten. etin pişmesiyle alakalı şu an olması gerekenden yaklaşık 8-9 derecede üzerine çıkarttım. Yani sert bir et olduğunu bildiğim için. Hani şu an 80 küsür derecelere kadar 83-84'lerde aldım artık. Yani bu ne demek oluyor? Normalde bu etin artık hani tavuk olsaydı bu şöyle şunu tuttuğunuz an elinizde dağılıyor kıvamda olacaktı. Ama şu haliyle bana açıkçası böyle çok şey gelmedi. Ha et lezzetli bir et ama çok çiğnetiyor. Yok be ya yürek gibi be Mustafa. Bak Yürek bildiğin gibi. kırt böyle çiğnemek istiyor. Tabi bu zevk meselesi. Bazı arkadaşlar et dişe gelmesi lazım diye yazmışlardı. Evet. Bunu mu kastediyorlar açıkçası Herhalde. bilmiyorum ama bu dişe gelmek değil bana göre. Yani veya biz alışmadık. Biz her etli lokum gibi yemeye alışmışız. Biz alışmadık de belki de böyle yiyorlar abi. Ya Tabii, arkadaş tabii, çok da bir taş etli gibi olmaz de ya. hepsi de öyle be ya. Tabii ya böyle hayvanlar hep böyle oluyor. Ama bu kadarını bilmiyorum. ben. Bunu almayın ha. Böyle şey bu kadar 200 lira Allah aşkına yazıktır ya. Neyse. Vallahi arkadaşlar biz yaptık. Bizim kanalı biliyorsunuz. Öyle dolmacılık yok. Neyse o. Bizim fikrimiz bu. Yanlış bir yer yaptıysam öyle bir iddiam da yok. Lütfen aşağı yorumlara abi bunu böyle yapman lazımdı ama bilenler yazsın Heh. yani. Evet. Ben şahsen Mustafa bu parayı olun vermem. Arkadaşlar da istiyorsa benim yapacağım tarifi Onu da aşağı yorumlara bildirsinler. yazsınlar. Eyvallah. Bak nasıl olacak. İnşallah. Vallahi abi bu oluyorsa 250 liraya o olacak 30-40 liraya. 50 liraya Geçmeyecek. Yok. 8 kişi 30-40 rahat lira. doyacak yani. 4 kişi doyacak. 5 kişi doyacak. Evet. Evet arkadaşlar biz bari yaptık ama soğutmayalım. Gerçi hani bu şekliyle çok keyif vermedi. Ben açık söyleyeyim. Çok bir zevk aldığımı söyleyemeyeceğim. Ama her şeye rağmen bu videoyu yayınlayacağım. Şimdi mevzuda hep oluyor. Abi işte her yaptığın güzel mi oluyor? Arkadaşlar ben genellikle bilmediğim tarifi pek yapmam. Yaparsam da başta size söylerim. Bu ilk başta da söylediğim gibi daha önce hiç bu teknikle denememiştim. Doğru yaptığım konusunda açıkçası doğru yaptığımı düşünüyorum. Teknik olarak doğru yaptım orasını biliyorum. Hani bilimsel olarak doğru yaptım ama yöresel manada belki yanlış bir şeyler yapmış olabilirim. Lütfen bu konuda bilen arkadaşlar aşağı yorumlara yazsınlar. Bir kaz daha var dolapta gerekirse onu da öyle yaparım. Bir daha da yapmayız zaten. Ama Bir daha da bitti oğlum. ama buysa doğrusu gerçekten ben bir daha yapmam. Onu da söyleyeyim yani. Harbiden bir daha da bitti. Kas şeyini bitirelim. Aynen, onu. kas konusunu İndi kapatalım. yaparız bir de ya deneriz. İndi, Hindi, ördek. Ya, indi başka ördek etlere onları geçeriz. deneriz. Bu kazı biz kapattık arkadaş. Bu bizim bütçeye de sarstı. Onun için Yani ben açıkçası hani şu yediğim doğruysa gerçekten bunun için yemem. Ama Vallahi önceki çok güzeldi bak. Şimdi güzele güzel, Evet. kötüye kötü. Öteki çok güzeldi. o lokum da ama Mustafa Evet. böyle dökülüyordu. Aynen öyle. Allah Allah. Evet arkadaşlar bari soğutmayalım. En azından ziyan etmeyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça olun kalın. kardeşim.